Şu an kalbim göğüs kafesinden dışarı çıkacak gibi atıyor. Ah, çok soğukmuş gerçekten. Bu sönmeye yüz tutmuş ateşin oduna yani yakıta ihtiyacı olduğu gibi vücudumuzun da yakıta ihtiyacı var. Ama mesele sadece yemek yemek değil. O yakıtı hücrenin içine sokup sönmekte olan bu ateşi tekrar gürleştirebilmekte. Bugün Kırklar Kulübü'nde hücrelerimizin içindeki o paslanmış jeneratörleri yani mitokondrileri nasıl restore edeceğimizi konuşacağız. Ben de sizinle aynı dertten muzdaribim. Bazen kendimi bu ateş gibi cılız, odunun bitmiş gibi hissettiğim anlar çok oluyor. Bugün bu süreci Dr. David Sinclair'dan Dr. Stephen Gundry'e, Profesör Dr. Osman Müftüoğlu'ndan Dr. Mustafa Atasoy'a kadar büyük üstadlarla analiz edeceğiz. Finlandiya'nın meşhur Avanto geleneğinden bizzat arkamdaki buz gibi suya girerek ve saunada terleyerek konuşacağız. Hazırsanız restorasyon başlıyor. Finlandiya'da kış dendiğinde akla gelen en çılgınca geleneklerden biri Avanto. Yani donmuş gölde buzu kırıp dondurucu suya girebilmek. Finler buna sisu der. İmkansız karşısında gösterilen o sarsılmaz irade. Aslında size bunu bizzat göl kenarında göstermek isterdim. Ama bugün kamera karşısında tek başımayım. O yüzden bu hücresel reset etkisini evimin bahçesinde Finlerin palyo dedikleri bu odun ateşli geleneksel banyoda yapacağız. Normalde bu sıcak su keyfi içindir ama ben bugün içini soğuk suyla doldurdum. Şu an dışarıda hava -16 derece. Normalde göldeki su sıcaklığı 4-5 dereceyken ben bu palyodaki suyun 10 dereceye kadar soğumasını bekledim. Su sıcaklığı buzlu göldeki ısı seviyesine düşerse videoda konuşmak imkansız hale gelir. Aradaki fark az gibi görünse de bu soğuk havada o buz gibi suya girdiğim an vücudum dev bir şok dalgasına maruz kalacak. Bunu aslında siz de evinizde duşta 1 dakika o soğuk suyu açarak deneyebilirsiniz. Peki neden mi bunu yapıyorum? Çünkü biyolojik olarak konfor bizi öldürüyor. Her zaman sıcak, her zaman tok, her zaman rahat olmak hücrelerimize çalışmana gerek yok. Her şey yolunda mesajı veriyor. Oysa bizim o hayatta kalma genlerini sarsıp uyandırmamız lazım dostlar. Aslında bunu birçok kez yaptım ama ilk defa aynı anda kamera karşısında konuşmam gerekecek. Suyun içerisinde kalacağım süreyi kısa tutmam gerekli çünkü bu 10 derecelik suyun içinde birkaç dakika kalmak vücudumun ısısını hızla düşürecek ve hipotermi başladığı an zihnim bulanıklaşıp kelimelerin birbirine karışacak. Hazırsanız bu dondurucu hücresel reset etkisi için kendimi suya bırakıyorum. Oh, çok soğukmuş gerçekten. Şu an kalbim göğüs kafesinden dışarı çıkacak gibi atıyor. Kanım saniyeler içinde cildimden çekilip o iç organlarıma doğru hücum ediyor. Çünkü beynim şu an Selman tehlike var. Hayati organları koru emri verdi. Dr. David Sinclair'in bahsettiği o sirtuinlerin yani hayatta kalma genlerimizin bedenimi resetlemeye başladığı andayım. Vücudum şu an devasa bir norepinefrin patlaması yaşıyor. Bu hormon sadece keskinliğimi artırmıyor, aynı zamanda vücudumdaki o sinsi kronik iltihabı yani enflamasyonu da süpürmeye başlıyor. Bu dondurucu suyun içinde hücrelerimin içindeki o jeneratörler yani mitokondriler beni sıcak tutabilmek için %200 kapasiteyle çalışıyor. Aslında bunu birçok kez yapmıştım ama aynı zamanda kamerada konuşmak gerçekten çok zor. Daha önce yaptığımda yaklaşık 15-20 saniye kadar suyun içinde kalıp daha sonra hemen çıkmıştır. Şimdi sanırım 1 dakikayı geçecek ya da bilmiyorum belki 2 dakika kadar sürebilir. Sanırım daha fazla konuşamayacağım. Hemen sıcak saunaya geçmem gerekiyor. Az önceki dondurucu soğuktan sonra burası gerçekten cennet gibi geldi. Şimdi bazılarınız saunada neden bu bornozlu yayın yaptığımı merak edebilir. Kanalımın büyük oranda izleyicisi kadınlardan oluşuyor. Onlara olan saygımdan dolayı yayının bu kısmında özellikle bornoz giyme kararı aldım. Aslında aynı zamanda biraz da utanıyorum hala. Şimdi konumuza devam edelim. Az önce dışarıda buz gibi suyun içinde hayatta kal diyen vücudum şimdi bu 80 derecelik sıcaklıkta genleş, gevşe ve onar emrini aldı. Damarlarım az önce soğuktan büzüşüp iğne deliği kadar kalmışken şimdi bir otoban gibi genişliyor. Kan akışı en uçsal damarlara kadar ulaşıyor. Biraz önce o soğuk suya girdiğimde yaşadığım o sarsıntı aslında sadece bir anlık acı değildi dostlar. Bu vücuduma yaptığım en karlı, en uzun vadeli biyolojik yatırımdı. Bilimsel veriler net. O soğuk şoku sayesinde şu an damarlarında gezilen dopamin artmış durumda. Bu yapay bir mutluluk değil. Aslında bu bedenin kendi ürettiği bir direnç gücü. Bu artış beni günlerce daha odaklı, daha sakin ve strese karşı çok daha dayanıklı kılacak. Daha da önemlisi metabolizmamı paslandıran özellikle bel çevremizde biriken o beyaz yağlar şu an enerji yakan mitokondri zengini kahverengi yağlara dönüşmek için içeride harıl harıl çalışıyorlar. Yani az önce kendimi dondururken aslında yaşlanma hızımı yavaşlatacak en güçlü sigorta poliçesini de imzalamış oldum. Şu an bu sıcaklıkta asıl mucize yani otofaji başlıyor. Hücrelerim hasarlı proteinleri yak, eskiyen parçaları geri dönüştür ve pırıl pırıl yeni yapılar kur talimatıyla derin bir iç temizlikte.
Bu bedenin kendi kendini yeme ama aynı zamanda da sağlıklı kalma sanatıdır. Ancak biz genellikle bu muazzam temizliği o kontrolsüz iştahımızla sabote ediyoruz. Dr. Stephen Gundry mitokondriler için şunu söylüyor. Ağır yemeklerle sürekli atıştırmalıklarla mitokondri yollarında öyle bir trafik sıkışıklığı yaratıyoruz ki enerji üretimi duruyor. Hücrelerin nefesini kesip onları adeta kendi çöplerinde boğuyoruz. Az önce sönmek üzere olan bu ateş bakın şimdi nasıl da gür yanıyor. Soğuk su ve sıcak su almanın etkisi de tıpkı bu ateş gibi vücudumuzun içindeki sönük alevi gür hale getirdi. Ama bu ateşi korumak sadece bu şoklarla mümkün değil dostlar. Bu alevi besleyecek ve dumanını temizleyecek iki gizli kahramana ihtiyacımız var. Glutatyon ve koenzim Q10. Peki nedir bunlar? Glutatyon, hücrenin içindeki dumanı temizleyen baş temizlikçidir. Hücrelerimiz enerji üretirken tıpkı bu odunlar gibi duman çıkarır. Yani serbest radikaller dediğimiz atık maddeler üretir. Eğer glutatyonun azsa hücren o dumanla boğulur, oksitlenir ve paslanır. Koenzim Q10 ise o jeneratörlerin yani mitokondrilerin çarklarını yağlayan elektron taşıyan asıl yakıt aracıdır. O yoksa çarklar döner ama enerji çıkmaz. Yani motor tekleme yapar. İşte tam bu noktada geleneğimizdeki oruç kavramına bakmamız lazım. Oruç aslında biyolojik olarak mükemmel bir temizlenme işlemidir. Ama biz ne yapıyoruz? Bütün gün aç kalıp hücreyi pırıl pırıl temizletiyoruz. Ama vücudumuz tam oh be diyecekken iftarda ağır yemeklere, kızartmalıklara, hamur işlerine ve şerbetli tatlılara saldırıyoruz. Dostlar bu bir ödül değil, bu zavallı hücreye yaptırılan en acımasız, en insafsız fazla mesaidir. Peki çözüm ne? İftarda ve sahurda mideyi hamurla, zararlı sanayi yağlarıyla, rafine şekerle doldurmak yerine hücrenin gerçek yakıtı olan kaliteli proteinlere, zeytinyağlı gibi şifa kaynağı yağlara ve mineral deposu bol sebzeye açmalıyız. Ve altın kural, o son kaşığı mideniz tam dolmadan, doygunluk seviyeniz gelmeden hemen önce bırakmalısınız. Eğer yemekten sonra ağırlık çöktü diyerek televizyon karşısında sızarsanız o şekerli yakıt kanda hapsolur ve hücre kapılarını kilitler. Ama gün sonunda benim az önce yaptığım gibi duşta sadece 1-2 dakikalık sıcak soğuk döngüsü eklerseniz vücudunuza gelen bu yakıtı yağ olarak depolama hemen enerjiye dönüştür emri verirsiniz. Doktor Mustafa Atasoy'un bizi uyardığı o içeri girmeyen yakıtı hücreye sokacak olan şey daha fazla takviye almak veya daha fazla yemek yemek değil. İşte bu biyolojik şoktur aslında. Soğukla paslanmış kapıları zorlar, sıcakla o kilitleri eritirsiniz. Bu döngü iftarda yediğimiz yemeğin sizi yaşlandırmasını değil, aksine sizi gençleştirmesine hizmet eder. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızın o meşhur sözünü unutmayın. Yaşlanmak biyolojik bir kaderdir. Ama nasıl yaşlanacağımız ise tamamen bizim tercihimizdir. Sevgili dostlar, bugün beraber donduk, beraber terledik. Ama en önemlisi vücudumuzun biyolojik dilini anlamaya başladık. Aslında bedenimiz bizimle konuşuyor. Biz sadece onu nasıl dinlememiz gerektiğini bilmiyoruz. Kırklar Kulübü olarak hücresel enerji ve sağlık konusundaki bu derin yolculuğumuzu bugün burada noktalıyoruz. Ama aslında bu sadece sizin için yeni bir başlangıç. Şimdi size gerçek bir meydan okuma bırakıyorum. Yarın sabah o her zamanki sıcak duşun sonunda sadece 1 dakika soğuk suyu açıp hücrelerine uyan diyecek cesaretin var mı? Eğer o anahtarı çevirmeye, o paslı kilitleri kırmaya hazırsan yorumlarda buluşalım. Soğuk suya ilk girdiğinde ne hissettiğini, kaç saniye dayanabildiğini yorumlarda bizimle paylaş. Bu videoyu o ağır yemeklerden sonra koltukta uykusu gelen ama sürekli yorgunum diyen o kadim dostuna gönder. Kanala abone olarak bu uzun soluklu restorasyon yolculuğunda bana eşlik etmeyi ve videoyu beğenerek bu hayati bilginin daha fazla insana ulaşmasını sağlamayı unutma. Vakur, zinde ve onarılmış hücrelerle kalın.